Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize iyi sabahlar diliyorum. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Konumuz sağlık her zaman olduğu gibi. Evet, hocamız buradayken şimdi ben elde uyuşma, bir şeyi tutarken düşürme şikayetleri. Yani esasında burada çok ciddi bir sağlık problemi bu. Bütün detaylarını konuşacağız. Artık Çağrı Hoca'yı hepiniz yakından tanıyorsunuz. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı, operatör doktor Çağrı Çırağıloğlu şu anda yayın konuğum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi sabahlar. Evet, hocamız bizim. Severiz Çağrı hocamızı. Hislerimiz karşılıklı. Evet, her zaman çok güzel bilgiler hem sizinle veriyorsunuz. hem tüm ekiple. Evet, yeriniz ayrı hocam her Sağ olun. zaman. Şimdi hocam geçen sefer programda hatırlıyorsanız bu elde uyuşma artık sinirsel ya da işte bir bardağı tutuyor, düşürüyor. Sakarlık. Ay sakarlık oldu bende diyor ya da Evet. işte ne bileyim acaba bir eşine diyor ki mesela ay sen de çok sakar oldun diyor. Kendine de öyle bir yakıştırma yapabiliyor ama bunun altında ciddi sorunlar. Elde yürürken böyle sağa sola çarpma, kolun bacağın morartma gibi şeyler. Olabiliyor. Tamam. Olabiliyor. Bu nedir hocam? Sakarlıkla başlayayım. Benim oğlum sakarlık çağına gelmek üzere. Bizim Allah sağlıklı günlerini göstersin amin hocam. hepimizin çocuklarını inşallah. Şimdi bizim gözümüz kapalıyken elimizin kolumuzun nerede olduğunu biliyoruz. Gözüm kapalıyken ben şu bardağı tutacağımı biliyorum. Nesnelerin ve uzuvlarımızın uzaydaki konumunu biliyoruz. Evet. Ama hızlı boy uzama çağına geldiğinde birkaç milimetrelik uzama bile hem ayaklarda hem ellerde bizim beynimizin ayarlarını bozmaya başlıyor. O yüzden de ergenlik çağındaki çocuklar çok sakar. Koşarken takılır çünkü 3 ay öncesine göre ayağı 2 milim daha uzun şu anda. Evet. Bir de her şeyi düşürüp Düşürüp kırıyorlar kırıyorlar hocam. çünkü Evet. beyin bu uzamaya adapte olamamış henüz. O Çok yüzden mantıklı. çocuklar özellikle ergenlik çağında daha sakar oluyorlar. Ama bu sakarlık büyük yaşlılarda oluyorsa o zaman buradaki bilginin beyne ulaştığı yolda bir sıkıntı var demektir. O yollara bir baktırmak O yollara gerekiyor. bir bakmak gerekiyor. Şimdi elde uyuşmanın olması ele giden sinirlerin el bileğinde, dirsek hizasında veya boyundan çıktığı yerde en sık buralarda olur. Buralarda bir sinir sıkışması var demektir. Hangi parmaklarda uyuşma olduğuna göre hangi seviyelerde olduğu, boyunda mı, işte dirsekte mi, belde mi olduğunu biz kabaca zaten biliyoruz. Muayeneyle bunları destekliyoruz. Ama MR'la, EMG ile bunları destekliyoruz. Görselimiz vardı, onu Bakalım gösterelim. hocam. Mesela boyun fıtığı ile alakalı bir görsel bu. C5 sinirini yani boyundaki 5. sinirimizi sıkıştıran bir fıtığımız varsa kulunç bölgesinde daha önceki programda konuşmuştuk. Evet, oraları konuştuk. Boyundan, omuzdan dirseğin biraz daha yukarısına doğru yansıyan ağrılar olabilir. C6 dediğimiz bir alttaki boyun sinirinin sıkışmasında yine benzer yerde bir ağrı var. Yine kulunçta bir ağrı var. Bu sefer ağrımız 2 parmağımıza yayıldı. Bir alttakinde yine benzer yerde ağrımız var. Buradaki ağrının gidiş yolu bakın yine benzer ama bu sefer baş parmak değil de daha çok orta parmağa doğru giden. Yani bu 3 parmakta ağrımız daha çok. Ağrı daha çok. Burada da bir alttaki sinirimizde sıkışma olduğunda yine kulunçta ağrımız C8 var. nedir o? C8 tamam. Bu sinirin en alttaki boyun sinirinin Adı. bu. Bunda da yine kulunç bölgesine var. Kolun dış tarafında ve daha çok küçük parmaklara, bakın böyle göstereyim, serçe parmağa doğru yansıyan ağrı var. Mesela bu ağrıyı taklit eden şey, burada da gördüğümüz gibi dirsekten dönüp geliyor bu ağrı. Dirsekte bir sinir sıkışması varsa da buna benzer bu parmaklarda uyuşma karıncalanma olabilir. Veya el bileğimizde karpal tünel çok sık bilinen şey, elimde sinir sıkışması varmış denince akla gelen şey karpal tüneldir. Onda olduğunda da daha çok buna benzer. Bununla bunun arasında daha doğrusu bu 3 parmakta daha çok gördüğümüz ağrılar oluşur. Bunların da tetkiki dediğim gibi bana sosyal medyadan çok yazıyorlar. Hocam parmağımda uyuşma var. Nedir bu? Bilmiyorum. Evet, sosyal medyada çok güzel sağlık bilgileri veriyorsunuz hocam. Elimden geldiğince ve doğru bilgi İnsanları vermeye aydınlatmak çalışıyorum için. ama şey gibi bu. Yani elimde şu malzeme var, bu malzeme var. Bununla ne yemek yapabilirim demek gibi bu. Doğru. Yani o malzemeyi görmem lazım. Atıyorum kuru fasulye pilavı herkes yapıyor ama herkesin
yaptığı şey lezzeti farklı. Farklı. Yani onun sadece fotoğrafını atmak da yemeğim lezzetli mi diye sormak gibi bir şey. Rapor atılıyor bana, işte elin görselini atanlar var vesaire ama burada ben hastaya dokunmam lazım. Buradaki uyuşmanın nerede olduğunu benim görmem lazım. Oradaki güç, kuvvet nedir ona bakmam lazım. Peki hocam elin içindeki sinirler bir fotoğraf vardı. Bir sonra evet, Onu iyi bir görelim mi hatırlattınız. hocam? Evet. Bu eldeki sinir sıkışması en çok Ama ne kadar karşılaştığımız önemli durum. hocam. Tüm vücudu etkiliyor elden, elin ucundan yani. Bu özellikle ev hanımları için çok önemli. Evet, iş yaparken. İş yaparken. Bizim şöyle göstereyim. Bunun tam tersi ama şundan göstereyim şöyle. Evet. Burada böyle saat kayışı gibi kalın bir bağ dokumuz var. Buradaki iki kemiğimizi birbirine bağlayan bir doku. bir dokumuz var. Biz elimizi hem öne arkaya hem de sağa sola hareket ettirdiğimiz yani burma hareketi yaptığımız Evet, mesela bez burma, sıkma bez sıkma. Ay evet. veya tesisatçıların devamlı veya tornacıların, sanayide çalışanların Sürekli şu çevre. hem yukarı aşağı hem sağ sol hem de bükme hareketi yaptığımız durumları uzunca yıllar tekrarlarsak vücut burayı korumak adına bu bağları kalınlaştırıyor. Şimdi benim buradaki saatimin kayışı kalınlaştığında dışarı doğru değil, içeri doğru kalınlaşacak ve benim sinirim buradan geçiyor. Doğru. O zaman da avuç içine yayılan ve bakın 1, 2, 3 buçuk. 3,5 parmağımıza yayılan siniri sıkıştırıyor. O zaman da bu 3 parmağımızda, bunun da iç yüzeyinde, bunu çok hissetmeyiz ama özellikle bu 3 parmakta uyuşma, karıncalanma, elden bir şey düşürme. Çünkü beynimiz bu uzuvlarımızın nerede olduğunu tam olarak idrak edememeye başlıyor. Çünkü buradan buraya gelen bilgi arasında bir karıncalanma var. Yani televizyon antenlerinde vardı ya eskiden, karıncalı görüntüler olurdu, anteni döndürürdük, netleşirdi. Burada karıncalanma var. Tam olarak net bir görüntü, net bir bilgi yok. O yüzden de sakarlık olmaya başlıyor. Daha ileri gittiğinde uyuşma, karıncalanma ve güç kaybı olmaya başlıyor. Bunu da buradaki durum nedir? Şimdi soracaksınız tedavisi de ben siz sormadan geleyim. Evet hocam, tedavileri yani mühim. Bilmek Aynen isteriz. öyle. Öncelikle böyle bir durum olduğunda teşhisini koymamız lazım. Hem muayeneyle hem Önce de muayene. tetkiklerle. Tanıyı bir koymak gerekiyor. Aynen öyle. Şimdi hep soruyorsunuz ya bana, hocam şurada 2 hareket gösterseniz de Evet. güzel olur diye. Şimdi bunda şöyle basit bir şeyimiz var. Siz de yapabilirsiniz. Böyle el sırtlarımızı birbirine değdirdik. Bileklerimizi iyice aşağı indiriyoruz. Yani buraları zorluyoruz. Zorluyor evet, inince. Böyle 1 dakikaya yakın duruyoruz. Böyle 1 dakikaya yakın durduğumuzda genelde bu hastalarımız sabaha karşı elde uyuşma, böyle silkeleme hissi oluyor diye gelirler bize. Yani bir cihaz üretildiğinde onun bir kullanım ömrü var. Evet. Kapı kolu atıyorum 1000 kere açılıp kapanma ömrü var. Fazla kullanıyor. Biz bunu fazla kullanıyoruz. Bir de kapı kolu yukarıdan aşağıya doğru basılmaya yönelik. Biz bunu önden arkaya doğru kanırtırsak da o ömür 1000 kullanımdan daha aşağıya çekilecek. Evet. Peki hocam, tedavilerini dedik. Önce teşhis koymamız gerekiyor. Tamam. Muayeneyle. Bunun testi aslında. Testi. Böyle tuttuğumuzda eğer bizi günlük hayatta sabah rahatsız eden o uyuşma, karıncalanma hissi oluyorsa çok büyük ihtimalle karpal tünel sendromu dediğimiz KTS diye kısalttığımız bir sinir sıkışmamız vardır. Ve bunu EMG test dediğimiz bir kabaca sinir ölçüm testiyle nöroloji uzmanı meslektaşlarımız bunun testini yapıyorlar. Beyinden çıkıp da buraya gelen sinir aktivitesinin ne kadar geldiğini, ne kadar sıkıntı olduğunu bize söylüyorlar. Onda da hafif, orta ağır veya ağır derecede diye bize bunun raporunu sunuyorlar. Eğer hafif ve ortaysa öncelikle bileği dinlendirme. Yani atelle veya ufak tefek fizik tedavi egzersizleriyle buraları dinlendirme ve küçük çalıştırma hareketleri Önce öneriyoruz. dinlendirip sonra ufak ufak çalıştırma, Ondan sonrasında güçlendirme, eğer yetmiyor ise bu bölgeye ufak tefek enjeksiyonlarla PRP. buralarda oluşan ödemleri çözmeye, buraları canlandırmaya yönelik şeyler yapıyoruz. Eğer bunlarla da olmazsa lokal anestezi altında şöyle göstereyim. Avuç çizgisinin devamını kullanıyorum. Buradan 1 santimlik bir kesiyle burada oluşan bağı rahatlatıyoruz ki
sinirin sıkışması rahatlasın. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Yine Zaten. süremiz Evet, yine biraz açtık ama sıkıntı yok hocam. Ne yapalım? Böyle zaten sürekli birlikteyiz. aynen öyle. Evet, başka programda zaten piriformis'i konuşmak istiyorum sizinle. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hanımlar beyler 8'de sağlık en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hemen geri geliyorum.